Tabi saldırıların devam ettiği Gazze'de önemli bir gelişme yaşandı. Zira Hamas, İsrail'in Katar aracılığıyla sunduğu ateşkes teklifini revize edip sıcak baktıklarını açıkladı. Taleplerini İsrail tarafına gönderdi. Hamas'ın talepleri İsrail'i ikiye böldü. Dünya gözlerini bir kez daha Gazze'ye çevirdi. Katar arabuluculuğunda yeni bir ateşkes önerisi masaya geldi. İsrail, Hamas'a esir takasını içeren ateşkes teklifi sundu. Hamas teklife kendi taleplerini de ekleyip geri gönderdi. Ateşkesin 45'er günlük 3 aşamada gerçekleşebileceğini açıkladı. Planın ilk aşamasında İsrail askeri operasyonlarını durduracak. İşgal güçleri Gazze şeridinden çıkacak. Hamas'ın elindeki 19 yaş altı kadın ve çocuklarla yaşlı ve hastalar belli sayıda Filistinli tutuklu karşılığında serbest bırakılacak. Gazze'ye insani yardım ve yakıt girişine izin verilecek. Filistinlilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine imkan sağlanacak. Altyapı ve hastaneler yeniden inşa edilecek. Evi yıkılanlar için geçici kamplar oluşturulacak. 45 günlük ikinci aşamada esir takası kapsamına tüm tutuklular dahil edilecek. Gazze'ye yönelik abluka kalkacak. Ticari faaliyetler yeniden başlayacak. Refah geçiş noktasındaki kısıtlamalar bitecek. 45 günlük üçüncü ve son aşamada ise cenazelerin tamamı karşılıklı olarak teslim edilecek. Ateşkes korunacak ve insani tedbirler sürdürülecek. Hamas Mescid-i Aksa'daki ablukanın da kaldırılmasını istiyor. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların sonlandırılmasını ve koşulların 2002 öncesi duruma döndürülmesini talep ediyor. Süreç içerisinde Hamas'ın garantörlerinin Türkiye, Katar, Mısır, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den oluşması gündemde. İsrail'in garantörü ise Amerika. Hamas'ın ateşkes talebine verdiği yanıt İsrail cephesini karıştırdı. Kabine bir kez daha ikiye bölündü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kabinesine danışmadan ateşkese onay verdiği ileri sürüldü. Medyaya konuşan bazı üst düzey yetkililer kalıcı ateşkesi sıcak bakmadıklarını duyurdu. Ateşkes sürecini yakından takip eden Amerika'da Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5. kez Orta Doğu turuna çıktı. Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından İsrail'e giden Blinken, Genelkurmay Başkanı Halevi ile görüşme talep etmiş, Tel Aviv görüşmeye izin vermemişti. Blinken'ın ret yanıtına rağmen İsrail Genelkurmay Başkanı ile bir araya geleceği ifade edildi.